Mutlu günler. Eğitimin merkezine, başarıya doğruya hoş geldiniz. Değerli dostlar, günün konukları Biltez Koleji kurucusu ve benim çok değerli kardeşim Sayın Can Uysal ve yine aynı kolejin genel müdürü Sayın Fatma Tuğcu. Hoş geldiniz değerli konuklar. Hoş bulduk Sayın Hocam. Efendim, ilkokullarda dil eğitimi nasıl yapılmalı? Özel okullara öğretmen seçerken hangi kriterlere dikkat edilir? Bununla birlikte el yazısı programı devam etmeli mi, etmemeli mi? Evet, önümüzdeki hafta TEOK var. TEOK'ta gençler nelere dikkat edecekler? Tüm bu soruların yanıtları az sonra başarıya doğru. Evet, Sayın Uysal, programa sizinle birlikte başlamak istiyorum. Özellikle yüksek öğretimde bir genel sekreterlik görevinden sonra ve tecrübenizi göz önüne alarak bir okul kurdunuz. Tabii ben sizi, değerli abinizi ve ailenizi çok iyi tanıyorum. Merhum değerli babacığınız da bir öğretim üyesiydi. Kısacası bana yüksek öğretim kurumunda görev yapan bir kişinin okul kurmasının Türk milli eğitimine avantajları nelerdir? Bu konuda neler söylersiniz? Sayın Hocam, öncelikle bu güzel program ve Türk eğitim sistemine katmış olduğunuz katma değerden dolayı canı gönülden size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim kardeşim, sağ ol. Çok özelsiniz, bende özel bir yeriniz de var. Ayrıca Sağ ol. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi benim babam, merhum babam doçent doktor Cevdet Uysal, Çukurova Üniversitesi'nin kurucularından. Yani sizi saygıyla anıyoruz efendim. Değerli büyüğüm, abim Levent Uysal, mütevelliyet başkanımız. Kendisinin, babamızın vasiyetini biz iki kardeş olarak yerine getirmeye çalıştık. Evet. Ve bir yüksek öğretim kurumu açmak için yola koyulduk. Tamamen babamızın vasiyeti üzerineydi. Burada görmüş olduğumuz eksiklikleri, yani orta öğretimden gelen öğrencilerdeki eksiklikleri, yüksek öğretime taşınan eksiklikleri gidermek için de kurumumuzu kurduk. Evet. Şu anki K12'deki okullarımızı kurduk. Yalnız benim senden bir ricam var, tabii abinden de sevgili Uysal. Lütfen bu yüksek öğretimden gelip okulculuktaki projelerinizi, tecrübelerinizi milli eğitimle paylaşınız. Böylece zannedersem bir iki eksiklik de yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. Mutlaka, mutlaka sizin yorumlarınız bizim için çok değerli Sayın Hocam. Sağ olasın. Sayın Tuğcu, size geliyoruz. 30 yıllık bir eğitimcisiniz. Evet. Yıllar önce Erzurum'da babacığınızla birlikte indiniz, bir köye gittiniz ve babanızın kararı dedi ki ben seni kızım bu orada bırakmam, yarın dönüyoruz. Evet. Ancak sınıfa girdiniz. Gençlerle ders yapıyorsunuz. Ayaktalar, Birinci birleştirilmiş sınıflar. Oradan kızın bir tanesi geliyor. Minik, minnoş. Birinci sınıf. Diyor ki sen ne zaman evine gideceksin? Akşama diyorsunuz. Hayır diyor. Ne zaman evine döneceksin? Neden diyor ve bir işaret yapıyor. Gelenler bu kadar hoca geriye döndü. Evet, 30 yıllık bir eğitimci. Söz sizde. O gün bugündür evet 30 yıl geçti. Kişilik yapıma en uygun mesleği seçmişim. Öğretmenlik benim için çok değerli, çok kıymetli. Öğretmen yetiştirmek daha da değerli. Evet. İyi ki bu mesleği seçmişim. Çok Hiçbir zaman seviyorsunuz. pişman olmadım. Peki, biraz sonra tecrübenize yaranacağız. Sayın Uysal, şimdi şöyle, ilkokullarda yabancı dil eğitimi nasıl olmalı? Neler yapılır? Sizler ne yapıyorsunuz? Sistem ne? Şöyle anlatayım Sayın Hocam. Bizim ortak bir cümlemiz var. Yabancı dil dendiği zaman anlıyorum ama konuşamıyorum. Konuşamama sebebimiz de tamamen pratik yapmayışımız. Bizim okulumuzda yabancı hoca ağırlıklı hocalarımızı kullanarak sadece derste değil, öğrencinin yemekhanede de, kütüphanede de, tüm sosyal alanlarda, kaligrafi salonlarında da her yerde İngilizce konuşmasını sağlıyoruz. Evet. Ve sadece birbirleriyle değil, hem hocalarıyla hem anne babalarıyla birlikte İngilizce konuşabilmelerini sağlayabileceğimiz ortamlar yaratıyoruz. Konuştukça gelişebiliyor. Öteki türlü biz hep aynı cümleyi kurmaya devam edeceğiz. Evet. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Pratik ne yapmazsak yapıyorsunuz? konuşamıyoruz. Ne yapıyoruz? Okulumuzun öğrencileri kendi okullarını, kendi arkadaşlarına, ailelerine her anlamda İngilizce olarak anlatıyorlar. Babacığım ben burada şu aktiviteleri yapıyorum ve bunları İngilizce söylüyorlar. Yanlarında yabancı hocalarıyla beraber. Burada arttırdığımız speaking derslerimiz çok etkin. Evet. Başka türlü öğrencinin konuşabilme şansı yok. Yani bir Ebru yaparken dahi önemli terimleri İngilizce olarak bilerek öğrenci geçiyor. Spor aktiviteleri dahil her şeyi kendi velisine, en yakın arkadaşlarına, çevresine İngilizce olarak konuşabilmesini sağlıyoruz.
Efendim ülkedeki İngilizce eğitimine baktığımızda tabii devlet ya da özel okullarda değişik senaryolar gözükebilir ama burada cımbızlı bir kelimeyi çekmek istiyorum. Yabancı öğretmenlerle dediniz. Demek ki yabancı dil öğrenirken esas ülkesinin kişilerinin olmasının gerektiğine inanan bir eğitimci misiniz? Çok Ve inanıyorum. o şekilde mi çalışıyorsunuz? Bu şekilde çalışıyoruz. Yabancı öğretmen sayımız Türk öğretmen sayımızın 4 katıdır. 4 katı. Bu da Okulumuzda. zaten gördüğümüz kadarıyla artık çift hocaların derslere girdiği okullar oluyor. Ya da devlette de yabancı dile mümkün olduğunca ağırlık verilmeye çalışıyor. Güzel bir ortamda gidiyor. Sayın Tuğcu şimdi geliyoruz. Önümüzdeki hafta önemli bir olay yaşanacak. TEOK 2. TEOK sınavı. Tabii buradan şuraya gidiyoruz. Dershaneler kapatıldıktan sonra gerek devlet okulları gerekse özel okullar akademik başarı, sosyal başarının yanı sıra bir de sınav başarısını ortaya getirdiler. Hemen birleştirilmiş bir soruyu sorayım. Önümüzdeki hafta TEOK'ta bu gençler ne yapmalı, aileler nasıl yaklaşım getirmeli ve sonuçlar ne olur? Ama daha da önemlisi özel okullar ya da devlette TEOK hazırlıkları nasıl yapılmaktadır? Bence çok doğru. Dershane kapılması bir avantajdır. Bu da Milli Eğitim'in yaptığı doğru kararın da altını kırmızıyla çizmek lazım. Doğrudur. Ne dersiniz? TEOK gerçeği yani bir sınav gerçeği aslında Türkiye'de değişmeyecek bir şey. Yani bugün bunun adı TEOK, geçen sene SBS, OKS şeklinde bu gidecek. Biz her zaman çocuklarımıza iyi bir akademik gelişim sağlamak durumundayız. Özellikle özel okullar. Ama bunun yanında da TEOK'u hazırlarken çocuğun sosyal gelişimini asla göz ardı etmemeliyiz. Bir tek akademiyle yani 24 saat ders çalışmakla bu başarıya ulaşılamaz. Çocuk ne yapmalı? Biraz boşalmalı, deşarj olmalı. Evet. Ki oturup konsantre olup o dersine çalışabilsin. Biz okulumuzda şunları yapıyoruz. TEOK'a hazırlık anlamında. Konu anlatımlarından sonra, kazanımlar verildikten sonra küçük küçük sınavlar yapılır. Evet. Sınavların arkasından yani KTT dediğimiz konu tarama sınavları, Evet. testleri. Onun arkasından bakılır, öğretmen bakar. Hangi soruyu çocuk yanlış yapmış? O soru hangi konuya ait? Çocuğun bu konuyu anlayabilmesi için ben bu çocuğa nasıl bir farklı program izlemeliyim mi düşünür. Etütler yapılır gün içerisinde ve hafta sonu çalışmalarımız vardır. Sayın Ya- Hocam ben burada bir örnek vermek Lütfen. istiyorum izniniz olursa. Çok özür dilerim Estağfurullah. bölüyorum ama bir örnek vereceğim. Mesela bir Türkçe dersi konu tarama sınavı yapıldı ve öğrenci 20 sorudan 18'ini doğru yaptı. 2 tanesini yapamadı. Tamam şimdi emekten yanlış ama ne yapacaksınız? Biz buna odaklanıyoruz. Diyoruz ki öğrencimizin buradaki 2 yanlışını biz nerede düzeltebiliriz? 2 yanlışı da aynı konu üzerinde mi? Mesela Türkçe dersinde isim tamlaması üzerinde mi? Yoksa bir başka konu üzerinde mi? Bunu da belirledik. Dedik ki isim tamlamaları üzerinde bir eksiği var. Öğrenciye özel etüt yapıyoruz. Yani tüm sınava uygun değil, sadece tüm konu tarama testinin etütü değil de o 2 sorunun etütünü yapıyoruz. Ve bununla ilgili hocamızı öncelikle çağırıyoruz. Diyoruz ki bakın bunlar belirleniyor, bunlar ölçümleniyor. Sayın Genel Müdürümüzün buradaki hassasiyeti maksimum derecede. Bunun üstünde ilerliyoruz. Her öğrenci ayrı ayrı bizim için çok değerli çünkü ailesinin en değerlisi. O zaman hemen dönelim. Şunu da söyleyelim efendim Sayın Uysal'ın ve Sayın Tuğcu'nun dediklerine lütfen iyi dikkat ediniz. TEOK'ta temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi. Lütfen bunu atlamayalım. Bir soru dahi çok önemlidir. Sakın atlamayınız. Bir soru eşittir eğer bir puan olsa iddi onlarca öğrenci ekart etme şansınız vardı. Yaptıkları son derece doğru bir sistemdir. Ayrıca ben şunu edindim. Siz önce konuyu anlatıyorsunuz, bilgiyi aktarıyorsunuz. Sonra küçük testlerle bilgiyi dayanıklı hale getiriyorsunuz. Aynen. Ancak büyük sınavlarla da bilgiyi puana çevrilmesini sağlıyorsunuz diye düşünüyorum. Doğru mudur? Aynen öyle. Aynen diyorsunuz. Şimdi gelin sevgili Uysal, senin için çok önemli bir konu. Adab, muaşeret kuralları. Şimdi bunu ders olarak okutuyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla Milli Eğitim'de, hocam yanlış söylesem düzeltin. Estağfurullah. Seçmeli ders olarak da koyma durumları vardı ya da bu Evet. konu üzerine çok duruyorlardı. Çok duruluyor. Geçen sene sizde bunun bir hikayesi var geçmiş yıllarda. Evet. 11. Cumhurbaşkanımızla Sayın Abdullah Gül Beyefendi ile ilgili. Şimdi bunu bana anlat. Bir üniversite olarak gittiniz. Hangi üniversiteydi gittiniz beraber Sayın Gül'e? Şu hikayeyi anlat ve bu dersleri niye koyuyorsunuz? Niçin gerekli? Hadi altını çizerek izleyiciyle paylaşalım. Evet.
Akademik altyapı kesinlikle çok değerli Sayın Hocam. Ancak güncel hayat da çok çok değerli. Eğitimi ne kadar güncelle birleştirirsek o kadar öğrencilerimizin özgüveni artıyor, hayata bakış açıları değişiyor, farklılaşıyor. Evet. Ben de nacizane kurucusu olduğum abimle beraber başta söylediğim üzere Nişantaşı Üniversitesi Evet. ile birlikte heyet olarak biz Geçen sene gittiniz. Önceki sene gittiniz, evet. Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanımız bizi davet etti ve bir resepsiyona katıldık. Evet. Ancak ben şöyle söyleyeyim, master'ım, işte doktoram halen devam etmekte, kendim öğretim görevlisiyim, bir akademisyen olarak hayatıma devam ediyorum ama ne kadar eksik olduğumu orada keşfettim. Neydi bu? Bir masaya oturduk biz ve sağ tarafta bıçak, sol tarafta çatal, kaşıklar, çeşit kadehler. Ne yapacağımı öncelikle şaşırdım. Dedim ki işte beyefendiler kollarında özel havlularla geliyorlar, çok özel selamlamalar var. Ve dedim ki ya ben burada kendimi çok eksik hissediyorum. Bunu nasıl giderebilirim? Ve benim çocuklarım, öğrencilerimiz, aynı zamanda evlatlarımız, biraz önce söylediğim gibi en değerlilerimiz. Aynı duruma düşmemeleri için bununla ilgili bir ders organize edelim dedim. Sayın Genel Müdürümüzle oturduk. Daha öncesinde yaptığımız çalışmalar, pedagojik araştırmalar doğrultusunda bir program belirledik. Bunun içinde selamlama, ne nasıl yenilirden de ziyade bir akşam yemeğinde tanışma, bir akşam yemeğinde eşinizin, özel bir akşam yemeğinde sandalyesini nasıl itmeniz gerektiği, ona nasıl yaklaşmanız gerektiği, nerede konuşup nerede konuşmadığınız, kız öğrencilerimiz için, bayan öğrencilerimiz için nasıl yürünür? Bunlar gibi çok özel dersleri Adab-ı Muaşeret dersi adı altında birleştirdik hocam. Tabi burada sırf onunla kalmayacaksınızdır. Genç yaşlı iletişimi, insanlar arasındaki iletişimler beni de yıllar öncesine götürdü. Galatasaray Lisesi İlkokulu'nda okurken ilkokul 4-5'te de biz bu tip dersler alıyorduk. Bize de gösteriyorlardı. Esasında çok büyük bir artıdır bu. İleride hayata atıldığınızda toplumda farklı insanlar oluyorsunuz. Biliyorsun kızlar için diyorsun İngiltere'de lady'lik okulları vardır. Burada insanın toplum içerisinde ki hareket tarzı söz konusudur. Bunun artılığını ileride görürler ve şunu diyecekler. Aynen benim dediğim gibi benim de okulumda bunu vermişlerdi. Bizim okulumuzda kolej olabilmenin zaten en önemli unsurlarından bir tanesi. Biz centilmenler, lady'ler yetiştirmek istiyoruz. Oraya girdiğinde evet bu öğrencimiz kolej öğrencisi denilebilsin. Bu farkındalık oluşturulsun diye özellikle oluşturmuş olduğumuz bir Peki ders. Sayın Hocam hemen devam edelim. Şimdi özel okullar öğretmen seçim kriterleri var. Örneğin bugün bir gazetede okudum. İnsan kaynakları ekinde çok değerli bir eğitimci diyor ki öğretmen bulmakta zorlanıyor musunuz diyor. Yazar hanımefendi diyor ki zorlanıyoruz ama işte belirli çizgilerde öğretmen seçebiliyoruz. Nedir bu kriterler özel okullar? Siz mesela nasıl seçersiniz? Biz şöyle seçiyoruz. Ortak bir havuzumuz var. Türkiye'nin önde gelen kurumlarından bir tanesiyle. Bir kere orada bir ön eleme gerçekleşiyor. Sonrasında saygıdeğer hocalarımızla, ben de akademisyen çocuğu olduğum için hocaların psikolojilerini ve nasıl yaklaşılması gerektiğini az çok anlayabiliyorum. Sayın hocalarımıza önce bir akademik sınavı alıyoruz. Diyoruz ki bizim vereceğimiz müfredatla onun akademik başarısı, doğrululuğu, bilgisi örtüşüyor mu? Tamam. Sakın burada yanlış anlaşılmasın. Örtüşüp örtüşmemesi bizim için önemli bir etken. Sonrasında hocamızla önemli bir sosyal sınav oluşturuyoruz. Evet. Burada pedagoglarımızın oluşturmuş olduğu, rehberlik servisimizle birlikte oluşturmuş olduğumuz özel bir sosyal sınavımız var. Bunda da başarılı olursa öğretmen adayımız, sonrasında kendisiyle ilgili bir pedagojik sınav daha, yani bir zümreye ders anlatımı, ders anlatımının ne kadar doğru ve etkin olduğunu tartışıyoruz. Sonrasında da işe başlıyor. Ama işe başlamakla bitmiyor. İşe başlamaktan kastım bizim bir eğitim sürecimize başlıyor. Yani bizim okulumuzda öğretmenlerimiz için oluşturduğumuz özel bir de akademimiz var. Tabii şimdi bu okulların kültürünü alma olayı söz konusu oluyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda Sayın Genel Müdür? Şimdi biz öğretmenleri akademik sınava aldıktan sonra bir de ders anlattırıyoruz. Bunun önemini O çok vurgulamak önemli. istiyorum. Bölüm başkanları mı dinliyor dersleri? Okul müdüründen tutun da bölüm başkanlarına kadar hocalar. Aynı dili kullanacaksın. Aynı örnekler, aynı sorular. Bilgiyi bilmek önemli değil burada. Aktarmak.
Evet, bilgiyi öğretebilmek, aktarabilmek Bravo. çok önemli. İşte o zaman öğretmen olunuyor. Bir de teknolojiye bakıyorsunuz değil mi? Çünkü gençler teknolojiye ileride. Çok hızlı kullanıyorlar. Çok hızlı konuşuyor. Peki Onlardan öğrendiklerimiz var. Sayın Hocam şuraya gelelim. Şimdi son zamanlarda bir el yazısı programın tartışması var. Bu konuda ne diyorsunuz? Evet, tabii ben kendi kişisel fikrimi söylemek istiyorum. Bu konuda çok tartışmalar var. Tabii, sizin fikriniz. Evet, ben kendi fikrimi söylemek istiyorum. Şöyle açıklayayım. İsterseniz şöyle alın biraz daha. Şöyle Evet. alalım, evet. Eskiden dik temel harfler vardı. 2 çizgi aralığına yazılırdı. Hatta bir de tahtalara çizerlerdi, Evet, iple. A harfini yazmak için üst noktadan başlayacaksınız. Aşağıya doğru indireceksiniz. Elinizi kaldıracaksınız. Tekrar üst nokta, aşağıya indirdiniz. Tekrar elinizi kaldırdınız ve orta noktadan çizdiniz. Kaç harekette bulundum ben? 3. 3 harekette bulundum. Şimdi el yazısıyla A harfini yapıyorum. Kaç harekette Bir. bulundum? 1 hareket. Yorulma oranı Daha ne az. kadar az. Evet. Evet. Ve 3 yaşındaki bir çocuğa kalem kağıt verdiğinizde ne yapar? Dairesel hareketler yapar. Tek harekette yapar. El yazısı da dairesel hareketler üzerine oturtulmuştur. Evet. Aslında çocuğun fiziksel yapısına en uygun yazı şeklidir bana göre. Ama Türkiye'de tabii bunun şöyle sorunlar çıktı burada. Tamam, ilkokul öğretmenlerine eğitim aldıkları fakültelerde el yazısı nasıl yazılır ya da öğretilir gibi bilgiler verildi. Öğretmenler bu bilgileri aldı. Fakat ortaokul öğretmenleri el yazısını bilmiyorlar. Şimdi çocuk ilkokuldan öğrendi. Geldi ortaokula geldiğinde farklı bir branş öğretmeniyle karşılaştı. Fakat branş öğretmeni ne istedi onlardan? Onların yazılarını okuyamayacağı için dik temel harflerle yazmalarını istedi. Çocuklar iki arada kaldılar. Ama çocuğun doğasına uygun, en uygun yazı şekli. Hocam bu çizgileri bizim okulda ilkokul 4-5'te böyle iple çizerlerdi. İple çizerdi, Hem biz el yazısı öğrenirdik hem de Evet. bu olayı yani biz el yazısını biliriz yazmayı. Peki Sayın Uysal size geliyorum. Dünya vatandaşı öğrenci yetiştirmek ne demek? Ne tür çalışmalar yapılması gerekir? Öncelikle şuna inanıyorum Sayın Hocam. Bir akademik temeliniz ve bir akademik disiplininiz olması gerekir. Bu bizim en çok üzerinde durduğumuz konu. Ayrıca sanatla, sporla ve bunu doğru felsefelerle birleştirmeniz gerekir. Doğru felsefeden kastım da şu an toplumumuzda eksik olarak gördüğümüz, tamamlamaya çalıştığımız, eğitimle tamamlamaya çalıştığımız eksiklikler. Yani dürüstlük olgusunun daha çok geliştirilmesi, işine kendini adama olgusunun daha çok geliştirilmesi, doğru insan olabilme olgusunun geliştirmesi, felsefi anlamda çalışkanlığı, dürüstlüğü ve kendini işine adamayı ön planda tutarak ancak ülkemizi kaldırabileceğimize inanıyorum. Sanatsal anlamda da, kültürel anlamda nasıl biraz önce söyledik. Adab-ı muaşeret bunların bir parçasıydı. Oturmasını, kalkmasını, Evet. selamlamasını, çatal bıçak kullanmasını, yürümesini bilmek de bunlardan bir parçası. Sanat anlamında kendini geliştirebilmek, klasik eserleri, sadece Türk klasik eserlerini değil, her Dünya. anlamda dünya eserlerini tanıyabilmek bunlardan bir parça. Ekleyebileceğim şey doğru spor yapabilme yeteneklerini kazandırmak öğrencimize. Doğru spor temellerini verebilmek. Biz zaten temeli verelim. Öğrenci yeteneği neyse, sevdiği şey neyse ona kendisi gitsin. Ama biz doğru temeller veremiyoruz maalesef. Şu an ülkemizdeki Türk eğitim sistemindeki eksikliklerden bahsediyorum ve gidermeye çalıştığımız şey okul olarak bunlar. Peki bu konuda bakanlıkla irtibat kuruyor musunuz? Sürekli iç içeyiz. Sayın Bakanımız, Sayın Milli Eğitim Müdürümüz çok destek veriyorlar. Nacizane bizi dinliyorlar. Genç olmama rağmen. Ama şunu çok açık Dinamizmimiz söylemek çok, istiyorum. yüksek. Şu anda Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı dahil ve ekibi hakikaten karşıdaki geleni dinleyip onun fikrine saygı duyuyor değil mi? Kesinlikle. Bunu lütfen paylaşın. Yani insanlar bilsin bunu. Sayın Bakanımızla birkaç görüşmemiz oldu. Son derece destekleyici, son derece fikirlerimize önem veren, bizlerin yolunu açmaya çalışan çok değerli, çok özel bir şahsiyet. Peki Şahsına buradan bir şuraya bahsediniz. girelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu son aldığı kararlarla görüşünüz ne? Destekliyor musunuz kendisini? Mesela bir Kesinlikle sistem destekliyorum. sistemi geliyor. Ne bileyim, bu adab-ı maşeret kuralları olabiliyor. El yazısı programı mecburi mi seçmeli mi olacak? Yani bilemiyorum onlar. Yani bu konuda ne diyorsunuz? Sitem çok değerli. Ha, Biliyorsunuz bunu bir başka Sayın- program tartışacağız sizinle.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın da yorumlarından çıkarak ben bunu söylüyorum. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyayı değiştirecek bir proje. Siteme vermiş olduğu katkıdan dolayı Sayın Bakanımıza da ve destekleyici yapısından dolayı teşekkür ederiz. Ama eğitimcilerin desteklemesi gerekir değil mi? Bir anda Eğitimcilerin efendim mutlaka- Finlandiya sistemi geliyor, şu olmaz bu olmaz diye olumsuz konuşmamak lazım. Yapılar, nüfus çok değişik. Yani insanlar bir şeyler yapmak istiyor. Taşın altına elini sokuyorlar. Evet. Sizin gibi eğitimciler, sizin gibi değerli eğitimciler, bizim gibi eğitim programı sunan kişilerin bu konuda bence Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı ve ekibine yardımcı olması gerektiğine inanan birisiyim. Kesinlikle aynı fikir. Evet değerli dostlar, şimdi kısa bir ara vereceğim. Reklamlardan sonra başarıya doğru devam edecek. Evet sevgili dostlar, bugün de programın sonuna geldik. Çok değerli konuklarım Sayın Can Uysal ve Sayın Fatma Tuğca, bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, önümüzdeki hafta sonu pazar günü saat 16.20'de tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyorum.